Satürn astrolojide büyük gölge ya da kozmik görev gücü olarak bilinir. Ama tabii bizdeki anlamı daha önce de anlattığımız gibi bir yansıtıcıdır, aynadır. Tabii bu ayna biraz farklı bir aynadır. Yani Satürn size sırf kim olduğunuzu değil, aynı anda olduğunuz ve olduğunuzu henüz bilmediğiniz ve bir şekilde altta kalmış, bastırdığınız kimliklerinizi de gösteren kozmik bir aynadır. Satürn en büyük gölge arketipidir. Kolektif ve kişisel gölgenizi yansıtarak direndiğiniz her ne varsa onu yüzünüze vurur. Peki bu kozmik ayna ne zaman kendinden işaretler sunar? Kendini belli eder. İşte tam burada 27 sayısının kişiyi irkilten derin anlamları devreye girer. Sanırım sıpsıkı bir videoya daha hazırsın. Evet, o zaman yutması gereken beyinleri güzelce bir ovalım, yuvalım. Satürn'ün Güneş etrafındaki bir tam turu yaklaşık olarak 29,5 sene sürer. Ancak Satürn dönüşü denilen o meşhur sürecin ilk sarsıntıları, işaretleri kendini 27 yaş civarlarında, 27 yaşında göstermeye başlar. Ama şunu hemen belirtmeliyim ki bu sistem, yani Satürn'ün kendini göstermesi herkeste birebir aynı şekilde işlemez. Kişi ilgili yaşta kendi şeytanını mesela büyük bir sorumluluk olarak da deneyimleyebilir. Bu kısımlara Pennywise videomuzun son kısımlarında değinmiştik. Yine ayrıca Kratos, Olimpos'un değil Geçmişin Zincirleri adlı eserimizde yine bu kısma, bu Satürn kısmına değinmiştik. Elinizdekilerin kıymetini bilemiyor musunuz? En kötüsü sizin mi sanıyorsunuz? Hayat anlamsız geliyor, canınız sıkılıyor ve gerçek belanızı mı arıyorsunuz? Sorun değil. En nefret ettiğiniz palyaço Pennywise'la neyin gerçekten kötü olduğunu anlayacaksınız. Artık hayat gözünüzde daha kasvetli, daha umutsuz ama daha anlamlı. Pennywise. Hayatın anlamını ve elinizdekilerin kıymetini öğreten bilge palyaço. Şu anda yayında. İstersen oraya da bir bak. Evet, Satürn doğduğunuz andaki konumuna geri döndüğünde sana bir ayna tutar. Ve çoğu zaman kişi yansımasından hoşlanmaz, değişmek ister. Satürn'ün burada acımasız, düzeltici mekanizması devreye girer. Burada sınır bilim, fringe science kapsamına giren bir başka katman elbette ki daha var. İlerletilmiş ay döngüsü, Progressed Lunar Return. Satürn'ün o büyük sınavından hemen önce ayın ilerletilmiş döngüsü de 27 ila 28 yılda bir tamamlanarak duygusal bedenin kapılarını sonuna kadar açar. Tüm o bilinçaltı travma zımbırtıları, korkular ve bastırılmış olan bütün o şeyler yüzeye çıkar. Böylece Satürn geldiğinde yüzleşilecek bolca malzeme bulunur. Ruh eğer ki bu duygusal fırtınayı kaldıramazsa Satürn'ün aynası kırılabilir. Oradaki yansımalar kişiyi kontrol altına alır, zapt eder ve kişiyi tamamıyla asimile edebilir. Tabi yine burada asimilasyon deyince The Think videomuza da buradan selamlar. Çok önemli tabi, o da yine burayla ilgili. İşte tam bu noktada bu yıkıcı yansımanın modern mitolojideki en çarpıcı iki tezahürüne, görünür olan sunumuna bir bakalım. İlki tabii ki de o hepimizin bildiği meşhur karanlık liste. 27'ler kulübü şeysi. Tabii hepsi birer efsane. Hepsinin sanatçı olması da ayrıca burada dikkat etmemiz gereken bir detay. Tabii benim şimdi buraya bir ek daha yapmam gerekiyor. Onu da filmini geçen gün tekrardan izlerken fark ettim. Açıkçası da zaten bu videoyu o yüzden şu anda yapmaktayım. The Crow'dan Brandon Lee. Tabii Brandon'ın olayı çok tuhaf. Ayrıca özel olaraktan ilgilenmek gerek. Filmde grunge rock, alternatif rock yapıyor. Ve bir sebepten dolayı ölüyor. Çocuk film çıkmadan bir sene önce vefat ediyor. Yaklaşık olarak 28 yaşında. Burada benim dikkatimi çeken en önemli şey Brandon'ın filmde canlandırdığı karakter olan o grunge rock, alternatif rock müzik yapan sanatçı rolünün gerçek hayattaki Kurt Cobain'le benzerliği. Aynı tarz müziği yapıyorlar. Kurt Cobain de film çıkmadan bir ay öncesinde
vefat etmiş. Bu çok strange bir olay. Benim dikkatimi çekti. 27'ler kulübünden haberim vardı fakat bu detaydan Brandon Lee ve Kurt Cobain benzerliğinden filmi izleyince biraz araştırınca dikkatimi çekmişti oradaki karakterin hikayesi. Tabii bir başka tuhaflık da Brandon'ın babası biliyorsun. Bir efsane o da. Bruce Lee. O da erken yaşta vefat etmişti. Onlara buradan selamlar, sevgiler. Evet, bu iki sanatçının ortak noktaları sadece malum olduğu gibi muazzam yetenekleri değil, konumuza da bu videoyu yapmamıza da sebep olan 27 yaş circle'ında bulunuyor olmaları. Belli ki onlar her ne kadar insanların çoğu bilmese de bu kozmik sistemin ağırlığı altında tuhaf düzeneğin dişlileri arasında ezilmiş kimseler. Hatta bunların içinden Amy Winehouse'un 27 yaşında öleceğine dair bir takım görüşleri de oldu. Belki bir çeşit ön sezi. Kim bilebilir, yani belki de kırılma noktasının bilinçaltındaki bir yansıması şeklinde onda bu durum ortaya çıkmıştı. Az önce de dediğimiz gibi bu trajediler zincirinde ayın rolü çok önemli. Satürn döngüsünden hemen önce yaşanan ilerletilmiş ay döngüsü duygusal bedeni o kadar zorlar ki kişi ya büyük bir aydınlanma yaşar ya da bu yoğunluğun altında az önce de belirttiğimiz gibi ezilir. Evet, belki de bu sanatçıların çoğu kolektif zihin altının, bilinçaltının acısını ve gölgesini kendi içlerinde hissetmişlerdi. Birer belki de öyle hassas aynalardı. Belki de kendi içlerindeki bu karanlıkla yüzleşemediler ve kozmik bir budamayla muhatap oldular. Zamanın orağı tarafından, biliyorsun. Yine bir ekleme yapalım. Bütün bunlar bizim efsane videomuz Kuzeydeki Gizemli Makine adlı eserimizdeki o şey ile direkt olaraktan bağlantılı. Bunu da araya sıkıştırmadan yine edemedim. Evet, şimdi peki Satürn'ün bu aynası sadece insanın içine değil de bir kasabanın, hatta bir toplumun kolektif bilinçaltına doğru böyle bir tutulmuş olsaydı ne olurdu? Karşınızda Pennywise. Stephen King'in Derry kasabasının lağımlarında bekleyen kadim varlığı İl. 27 yılda bir uykusundan uyanır ve çocukları avlar. Ama Pennywise'ı özel kılan şey öldürme şekli değil, avlanma yöntemidir. Pennywise tıpkı Satürn gibi bir aynadır. O kurbanının en derin, en karanlık korkusunu okur ve somutlaştırarak ona geri yansıtır. Tıpkı Satürn'ün gölge yanları yansıtması gibi Pennywise da korkularımızı yansıtan bir korku aynasıdır. O Satürn arketipinin edebiyattaki yansımasıdır. Bu bağlantı sadece metaforikte değil, astrolojik olarak Satürn kare Neptün münasebeti açısı gibi zorlayıcı açıların Pennywise gibi kolektif korkuları yansıtan figürlerin yeniden popülerleşmesiyle aynı döneme denk gelmesi bu arketipsel bağın astronomik bir temelidir. Bu arada şimdi Neptün deyince onu da araya iliştirelim. Bir film vardı. Neydi o filmin adı? Neptün sınırlarında kaybolan bir keşif uzay gemisini anlatıyordu. Neydi onun adı? Horizon Zone muydu? O tarz bir şeydi. Buraya videoyu düzenlerken eklerim. Orada da yine böyle hayaller alemine, kabuslara falan dalıyordu mürettebat. Kaybolan gemiyi keşfe giden mürettebat. Herhalde öyleydi, evet. Şimdi daha da karanlık bir benzerlik mitolojide saklı. Satürn'ün mitolojideki karşılığı Kronos. Biliyorsun zaman demek Krono. Şu oraklı var ya, hani oraklı adam. Biliyorsun sen onu, Azrail. Kehanet yüzünden tahtını kaybedeceği korkusuyla kendi çocuklarını yutuyordu. Pennywise de tam olarak onun gibi bir çocuk yiyici. Pennywise'ın lağımda yaşaması ise Satürn'ün astrolojideki o karanlık, yoğun ve düşük titreşimleri, boyutları ve zihnin en dip köşelerini temsil etmesiyle birebir örtüşür. Pennywise, Derry kasabasının üzerine tutulmuş bir Satürn aynasıdır. Kasabanın kolektif körlüğünü ve bastırılmış günahlarını 27 yılda bir kasaba halkının sıfatlarına doğru vurur. Şimdi buradan biraz daha derine inerekten
sayıların kadim gizemine doğru bir görüş atalım. 27'nin ardındaki ezoterik kod çözüldüğünde her şey tam olarak yerine oturur. 27 sayısı 3'ün küpüdür. 3 çarpı 3 çarpı 3 cinsinden bir şey. Kadim geleneklerde küp Satürn'ün geometrik sembolüdür. Tabii Kabe'nin de bir küp olması acayip şeyler var. Anlatacağız onu biliyorsun. 7'nin biri videomuz vardı yani o gizemli Kuzey Kutbu'ndaki gizemli şeyler adlı videomuzun silsilesi olaraktan onları sırayla dizeceğiz. Maddeyi, katılığı ve fiziksel sınırları temsil eder. Tabi dediğim gibi bu sırf kötü bir şey değil. Numerolojide 2 ve 7'nin toplamı olan 9 ise tamamlanmanın ve bir döngünün sonunun sayısıdır. Yani 27 yaş ruhun bir sonraki evreye geçmeden evveli son büyük sınavıdır. Yeni bir form anahtar kelime, giriş ritüelidir, törenidir artık her ne haltsa. Tabi burada tuhaflıklardan bir başka tuhaflık da Satürn'ün eğim derecesinin 27 olması, eksen eğikliğinin. Bu da kozmik tırnak içerisinde tesadüfler zincirine bilimsel bir gizem halkası olsun. Hatta insan elindeki kemik sayısının 27 olması bile bu sayının kaderimizi elle tutulur şekilde biçimlendirdiğine ya da kaderimiz hususunda çok önemli bir deneyim, böyle desek daha doğru, evet, kaderimiz hususunda çok önemli bir deneyim halkası, deneyim parçası kattığı gerçeğini vurgular. 27 yaşında yaptığımız şeyin hayatınızın geri kalanında yapacaklarınızın temelidir. Orada aldığınız bilgelik parçaları bütün hayatınıza katkıda bulunacaktır. Bu Satürn'ün ezoterik öğretisinin bir yansımasıdır. Ne ekersen onu biçersin. Yine biçmek anahtar kelime. Satürn aynası ektiğiniz tohumların hasadının ne olacağını size gösterir. Önemli bir vurgu. Hepsi senin elinde. Her şey senin elinde. Kader senin elinde. O sadece bir ayna. Ve böylelikle perde aralanmış oluyor. Pennywise'ın o bok çukurunda yankılanan kahkahaları, 27'ler kulübünün hüzünlü melodisi ve Satürn'ün uzay boşluğundaki sessiz yansıması. Hepsi aynı şeyi fısıldıyor. Değişim, dönüşüm, evrim acıtabilir. Ve o aynaya bakmak cesaret ister. Ama unutma ki kendinden kaçan, biliyorsun ki felsefemizin en önemli özlerinden birisi, kaybolur. O yüzden sen yine de kendi bu aynana bakmaktan korkma. Kendine gelmekten korkma. Ve unutma. Bu ayna seni yok etmek için değil. Yepyeni bir sen olaraktan, yeniden orijinal olaraktan var olmak için çok önemli bir araçtır. Bu sınavı geçenler için ödül hayal edebileceğinin çok ötesinde huzur ve bilgeliktir. Gerçek bir sendir. Tabii bu sadece yine işlerin en azından Satürn açısından olsa da bir kısmı. Son tahlilde daha farklı yönleri de vardır Satürn'ün, yani koruyucu olarak. Öyle ve unutma ki getirmediysen yanında kötülük yoktur burada. Ya da oralarda bir yerlerde. Kesin olan şu ki Satürn bir kaptır, muhafazadır. Belki bir çeşit kalıptır. Pekala bayanlar baylar ve bir yerlerde şuursuzca savrulanlar. Duyanlar duymayanlar ama en azından duymayı dileyenler. Size bir mesajım var. Bu hatta bu tarafsız tarafta, belki bir arafta, kim bilebilir belki de Alice Harikalar Diyarı'nda. Ama en kesin olanı Mertlik Diyarı'nda kalmaya devam et. Etki sonunda seni çok üzen, paramparça eden o kayıp parçaların bulunsun. Nihayetinde gönlün huzurla dolsun. Sevgiler, selamlar.